Hello again, welcome back to the second part of today's lessons. I am Nijat. I will be here for 1 hour and I will teach you how can we use prepositions for elementary level. Okay, if you feel ready, if you're ready, we can start. Okay, and let's continue with the prepositions here. And here are some examples as you see from the screen. And let's continue with the examples here. For example, do you think we will go to Mars in this century? Like, do you think we will go to Mars in this century? Here we will use like in because of century here. And the next example, do you work on Mondays? Do you work on Mondays? Like, on we use with the days of the week here. You work on Mondays. And next sentence is about like the birthday. Her birthday is on 20th of the November. Like on 20th of November. Like it is a date. That's why we used what we used on. Great. And next one, I have a meeting at 10:30 a.m. I have a meeting at 10:30 a.m. Okay, so it's a precise time. Here you can see from this sentence, I have a meeting at 10:30 a.m. That's why we used at here. Okay, and in Norway, that it often snows in December. Like we have two prepositions. One of them is in front of the country. Here you can see in Norway, and I used in before the month in December. Great. So in Norway and in December. Next one, the supermarket closes at midnight. Supermarket closes at midnight. Supermarket akşamları kapalı oluyor. Gece yarısı kapalı oluyor. There will be many political problems in this century. And the last one, where will you be on your birthday? Yani doğum gününde nerede olacaksın? Right? Great. And let me show you some standard expressions related to at. How can we use at? In the following standard expressions you will see. For example, as I told you before, we can use at before holidays, at Christmas, at Easter. Okay. For example, let's use it in the sentence. I'm visiting my parents at Christmas. But if there's a day after Christmas, we have to use on. I'm visiting my parents on Christmas Day. But I'm visiting my parents at Christmas. Okay? If there's a day after Christmas, eğer Christmas'tan sonra day sözü olursa, o zaman on kullanmamız gerekiyordu. Ama sadece Christmas olduğu için at kullanmamız gerekiyor. I am visiting my parents at Christmas. At night, all cats are gray at night. At present, she's not in. At present. At the moment, I am watching a video at the moment, like you, like my students. They are watching a video. They are watching me at the moment from the YouTube. YouTube'dan halihazırda şu anda bizi izliyorsunuz. Like you are watching us at the moment, şu anda. At the same time, halihazırda aynı zamanda like we finished eating at the same time. Biz yemeği aynı zamanda bitirdik, sonlandırdık. At the weekend, I don't often work at weekends. Hafta sonları genelde çalışmıyorum yani. Hafta sonları çalışmıyorum. I don't often work at weekends. Great. Guys, if you have any question, herhangi bir sorunuz varsa, herhangi bir sıkıntınız varsa, preposition'la ilgili, at, on veya inle ilgili bir anlamadığınız bir konu varsa, anlamadığınız bir parça varsa, you can ask me and you can leave your comments and you can let me know what should I be here for you. Okay. And in, notice the use of in and on.
In these common expressions, like standart kelimeler at için olduğu gibi in veya on'da da vardır aynısı. Mesela in the morning, sabahları. In the mornings is true. In the afternoons and the evenings, akşamları. Öğlenden sonralar, öğlen sonrası. In the morning, in the mornings, in the afternoons and the evenings. Like günün, the part of the day we use in. In the morning, in the afternoon and in the evening. Haftanın günleri, dediğimiz gibi haftanın günü olursa, tamam mı? Haftanın günü olursa on kullanmamız gerekiyor da. Ama sorarsınız, yani sorabilirsiniz. Teacher, if there is a morning, afternoon, evening, after the days of week, yani hafta günlerinden sonra morning gelirse in mi kullanmamız gerekiyor yoksa on mu kullanmamız gerekiyor? Bu yerde, bu noktada on kullanmamız. Yani ilk kelimeye bakmamız lazım. Haftanın günü kullanılmış. On Tuesday, on Sunday, on Monday. O yüzden yani buna takılmamamız gerekiyor. Yani morning, afternoon, evening bir şey değişmiyor şurada. Eğer yalnız evening olursa in the evening oluyor. Ama Monday evening olursa on Monday evening olması gerekiyor. On time. Bir tane öğrencimiz yazmıştı. Sıla ismini yanlış hatırlamıyorumsa zamanında anlamına geliyor. On time. For example, be here on time. Burada zamanında olman gerekiyor. Veya zamanında derse gitmem lazım. You should go to the class. You should go to the school on time. Okula zamanında gitmen gerekiyor. Here you can see when we say, ne zaman ki biz last, next, every, this kelimeleri kullanırsak, bizim yani zamanları kullanırsak bizim at, in, on kullanmamıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Yani at, in, on kullanmamamız gerekiyor. For example, I went to London last June. Okay. In last June olursa yanlış olacak. Yani last, next, every, this varsa yani bunlardan önce veya sonra at, in, on olmaz. Okay. Kullanamayız. Dilek Tamçı asked a question. Which one use for midnight? At midnight. Dilek, we use at with midnight. Okay. I went to London last June. Geçen Nisan. Yes, Nisan. London'a gittim. He's coming back next Tuesday. Sonraki mi oluyor? Evet. Sonraki Tuesday. Sonraki salı. Haftaya salı. I couldn't translate. He's coming back. Geri geliyor. I go home every Easter. Her Easter bayramında eve gidiyorum. We will call you this evening. Bu akşam sizi arayacağız. We will call you this evening. We will call you this evening. It means bu akşam sizi arayacağız. Thank you, Mr. Makinist. Haziran, it means June. Yes. Okay, right. Last, next, every. This keep in your mind. We don't use any prepositions before and after them. Okay, yani bunlardan önce ve sonra hiçbir preposition kullanılmıyor. Okay, let's continue. Let's continue with the exercise here. Prepositions of place and time. It is your turn to tell me which prepositions we will use. We should fill in the blank with the correct preposition at, in, on, every, last, or this. Number one, the books are blah blah blah, the shelves in the lounge. Okay, so how can we, which prepositions we can use? Shelf. Shelf, in Turkish, I don't know. Let me translate it. On the shelf, like you put something. I shouldn't say the preposition. Shelf, I'm writing and trying to translate it to Turkish. Shelf, it means raf. Yes. Yani kitaplarınızı rafın neresine koyuyorsunuz? Üzerine mi, içine mi veya yanına mı? Where? How can we use? Okay, let me check your comments. If your comments are correct or not. They say raf.
İnkarında mı kullanıyor? I will answer your questions, Mr. Ish. Okay. The books are on the shelf in the lawn. Yes, on. The people who told me on is a correct answer. Hocam inkarında mı kullanıyoruz? İnkarında dediğiniz negatif mi? Fark etmez. Negatif sen cümleler olsun, pozitif sen cümleler olsun. Yani bu cümle sorusuna pozitif veya negatif inkar olduğuna göre değişmiyor. İsme bağlı bir şey. Mesela yanında olursa next oluyor, close oluyor, üzerinde olursa on oluyor. Yani bu zamana göre veya cümlenin negatif, pozitif veya soru cümlesi olduğuna göre değişmiyor. Tamam mı? Veya sorabilirsiniz, kitaplar şelfin rafın üzerindedir mi? Are the books on the shelf? Okay? Yani burada onun yeri değişmiyor veya kullanılma şekli, forması değişmiyor. Let's continue with number 2. Dad always keeps his wallet. Baba her zaman nerede saklıyor? Kendi cüzdanını nerede tutuyor? Drawer. Drawer'ın anlamına geliyor. Mr. İşmirselova az. Hayır hocam, bundan önceki konuyu sordum. Bundan önceki konu hangi konuydu? Hatırlatsanız ben size daha detaylı bilgi veririm. Yani ondan önceki konu yerle ilgili biz preposition'larla konuştuk. Zaman preposition'larını konuştuk. Yani eti, ini, onu nerede kullanacağımızla ilgili konuşmalar yaptık. Yani sorarsınızsa hangi konuysa, yani söylersinizse ben detaylı cevaplandırabilirim. Dad always keeps his wallet. Let me check your answers. Çekmece. Yes, thank you. Thanks so much for your great help. Çekmece. In the drawer. Yes, çekmecenin içinde. Yani kapalı bir yer. Kapalı olduğu için bir şeyin içinde olursa in oluyor. In the drawer. Dad always keeps his wallet in the drawer. Great. And next one, number 3. There's a long mirror. Blah blah blah, the whole wall. The whole koridor bildiğim kadarıyla Türkçesinde koridor olarak geçiyor. Veya bilmiyorum. I don't know. Okay, so there's a long mirror, blah blah blah, the whole wall. What should we use? Azime says on the wall, salon. Yes, salon. I forgot to say salon. Salonda, divarda neresinde olabilir? Divarın içinde mi, yanında mı, altında mı veya üzerinde mi? Which one? They say, let me check your comments. Sıla, makinist, Azime, Raven, Mehmet, Mehmet Duru, and Dilek Ebrar. Yes, they say that the correct answer is on the whole. Great. Your answer is correct. Let's continue with the next one. The school is blah blah blah, the park. School is what we should use here. Okul. Okul what? Salon duvar. Yes, thank you, Mr. Mehmet. Makinist says next. Next. How many sentences we have here? Yes, we have 20 sentences. Yes. Okay. So number 3. Number 4. The school is. Bakayım ne yazmışlar. In yazanlar var. In de doğru olabilir. In the school is in the park. Yani parkın içindedir. Okul parkın içindedir. Bu doğru cevap. Near the park olabilir. Yes, doğru. Next to olması gerekiyor. Yanında. Next the park. Yani next to olması gerekiyor. Eğer yanında anlamıysa. For example, my friend is next to me. Aynen. Azime says next to. Yani next to olursa doğru. Ama yalnız next varsa bu yanlış olur. Yani gramatik yanlış. The school is in the park olabilir. Yani parkın içinde. Doğru cevap parkın içinde. Veya parkın yanında da olabilirdi. Next to the park olabilir. Okay? Ve at da kullanabiliriz. At the park ama yanında anlamında kullanırsak. Ama içinde olursa in olması gerekiyor. Number 5. There is an old castle. There's an old castle. Blah blah blah. The hill. Number 5.
I'm waiting for your answers for number 5. There is an old castle. Number 5, they say on. Ravan, Black, Duru Utku, Machinist Man, Mehmet Bozkurt, Azma. Wow, fantastic. I really liked your answers. All of you are correct. On. Yani tepenin üzerinde. Yes. There is an old castle on the hill. Yes. Tepenin üzerinde bir tane ne vardır? Kule vardır. You say. I arrived blah 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 last night. This sentence number 6. Yes, number 6. I arrived blah 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 last night. Burada you have to pay attention to this sentence carefully. Yani bu cümleye daha yakından dikkat etmeniz gerekiyor. İçi farklı bir şey var. Söyleyeceğim neden. Ama sizin cevaplarınızı aldıktan sonra tabii. I am waiting for your comments. I am waiting for your answers for number 6. In they say. Machinist to Kosela they say in. Söyleyeceğim neden in veya neden on veya neden at olabilir. Azme says at. Okay. You're waiting. We are waiting for next to Mr. Ismail. Halidi they say next to. Next to they say yanında mı? I arrived next to. Yani Paris'in yanına mı vardım? Olmaz. Be careful. And waiting for other comments. Facebook'tan da bizi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa Facebook'tan yazabilirsiniz. YouTube'dan yazabiliyorsunuz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Okay, just don't forget to subscribe us. Alright. So, for number 6. Number 6, I arrived in Paris last night. Yani arrive fiilinden sonra iki tane art preposition kullanabiliriz. Birisi at olabilir, diğeri in olabilir. Yani büyük yerler, şehirler, ülkeler olursa in kullanmamız gerekiyor. I arrived in Paris. I arrived in Turkey. Okay? Ama küçük bir yerler olursa mesela banka, hospital, school, for example post office, posta olabilirse yani küçük bir binalar, küçük bir ofisler olursa at kullanmamız gerekiyor. I arrived at the hotel. I arrived at the station. I arrived at the building. Okay? Yani binaya vardım, otele vardım veya stasyona vardım. Ama şehir ve ülkeler olursa ne kullanmamız gerekiyor? In kullanmamız gerekiyor. I arrived in Paris last night. Great. In. Doğru cevap in. Number 7. The pen is blah 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 this stuff. Okay. Number 7. 7. cümleye dikkat edelim. The pen ne olduğunu bilmiyorum. Yani bir şeyler yap. I'm sorry. Yani bir şeyler yaptınız, yemek yapıyorsunuz onda. Pen tava mı oluyor? Kızartma tavası. The pen is blah 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 the stuff. Yani bir şeyin içinde değil, üzerinde olması lazım. Yani stuff üzerine koyup bir şeyler yapıyorsunuz, pişiriyorsunuz. Oh my god. I'm not really good at speaking in Turkish and I don't know, I'm really bad at the vocabulary and I don't know that word in Turkish. The pen is the stuff. Stuff bilmiyorum. Yani stuff'ın üzerindedir. The pen is on the stuff. Okay? Great. Number 8. 10 yazan arkadaşlar doğru cevap vermiş. 10 var mı? 10 Rabben entered, they said, and Azme changed her comment. Yeah, the answer is on. Elif Yaren says, yeah, the answer is on. Cevap on. I'm getting blah 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 the express train in London. I'm getting the express train in London. Ve bazı İngilizce'de bazı ifadeler vardır. Yani binmek, inmek. Bunu ezberlemeniz gerekiyor. Mesela küçük bir arabanın
to olabilir. Yani taksi olabilir, küçük bir araba olabilir. Yani bunlar in oluyor. Get in, okay? Ama otobüs, tren olduğunda get on olması gerekiyor. I am getting on the express train. Yani burada tren hakkında konuşuyoruz. Trenden konuşuyoruz. I am getting on the express train in London. Yani London'da express trene biniyorum. I am getting şu anda. Yes, on is the correct answer. Great. Makinist to Mehmet, Giriş, and Sıla, Duru. Yes, your answers are correct. Number 9. The baby crawled the table. Burada prepositionlarımız at, in, on, every, next, last, this var. Yani bunlardan birini kullanmamız gerekiyor. Number 9. The baby crawled the table. Baby crawled the table. On the table. Yes. On the table is correct. Yani masanın üzerinde ne oluyor? Yürüdü mü oluyor? Crawled. Crawled. Okay. I don't know. The crawled. Yes. On the table. On the table. Great. And there's a cup of orange juice. There's a cup of orange juice. And orange juice, Portakal suyun bir fincan portakal suyu vardır. Nerede? Fridge. Fridge ne oluyor? Fridge, dolap. Dolapta bir fincan portakal suyu vardır. There's a cup of orange juice, blah blah blah, the fridge. Let me, fridge, they say, tava. It's not tava, buzdolabı. Buzdolabı, it's freezer olması lazım. Buzdolabı, dolap. Buzdolabı, tamam, buzdolabı. There's a cup of orange juice in the fridge. In is a correct answer. Yani içinde olması gerekiyor. Nerede tutuyoruz onları? A cup of orange, we normally keep them in the fridge. In. Yani üzerinde ise on da yapabiliriz. Yani on da yazabiliriz. Ama normalde içinde tutuyorsak in kullanmamız. Eğer üzerine koyarsak on olması gerekiyor. We get up. The morning we go to bed, blah 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 night. Number 11. I'm waiting for your answers for 11. Okay. They says o zaman in. Thank you. Thank you so much. For 11, they say in and at. And let me check all the comments. They say in and at. Yes, it is completely correct. Yes, totally true. We get up in the morning. We go to bed at night. That is a fantastic answer. We get up in the morning. We go to bed at night. Yani günün hisseleri, yani günün parçaları sabah, öğlen, akşam olduğunda in kullanırız. Dakik bir zaman, precise time olduğunda at kullanırız. At night, at midnight, at noon. Great. Thank you. Yes. Great. In the morning, at night. Sıla, Tuko, Elif, Duru, Azime, Makines, Mehmet, Teriş, Aslı. Thank you, Dilek. Thank you so much for your answers. Let's continue with number 12. The flight left London, blah, 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 but arrives half an hour late. All right. Let me check your comments and ask you for the answer, for the comment answer. I am waiting for your answers for 12. And one of students, actually a few minutes ago, she told me that on time. Yes, on time, 12. Great, Mehmet. All the students, yes, they are correct. But just Ahmet Can Yanık, they say in time. The in time is a wrong answer. I'm sorry. The correct answer is on time. Zamanında anlamına geliyor Mr. Ahmet. The flight left London on time. London'a onda uçak uçuş zamanında oldu. Yani London'u zamanda terk ettik ama bir saat gecikme, half an hour, 30 dakika gecikmeyle vardık. Okay. I have a class, blah blah blah, Monday morning, number 13. Okay, I'm waiting for your answers for number 13.
Alright, number 13 is on, they say. Is on. Okay. Okay, yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Okay, and if it becomes 10, I will tell you the correct answer. 9 students wrote the correct answers. Okay, I am waiting for the 10th. Okay, so can you tell me that which one we can use for number 13? Yes, number 13, I have a class in the morning. Yeah, in the morning is correct, but if we have Mr. İsmail, İsmail Bey, yani haftanın günlerinin yanında herhangi bir kelime morning olabilir, afternoon olabilir, evening olabilir. Yani bu varsa in kullanmanıza gerek yok. Yani ilk sözde, ilk kelimeye dikkat etmemiz lazım. Haftanın günü ise on olması lazım. Yani I have a class on Monday morning. Okay? On. Great. Let's continue with number 14. Number 14, blah, blah, blah week. I have a training course in Madrid. Number 14. Number 14, Drew Utku says, Elif says at, Merve says in. Number 10. Alright, okay, Mehmet, Giriş, Makinist, next. Only one student, I won't tell you that who is correct. And second student wrote the correct answer. And just two students are correct. I won't tell you who are correct. I will tell you after getting all the comments, all the answers. Okay, be careful. Blah blah week. I have a training course in Madrid. Pay attention to the sentence. I have a training course in Madrid. Yes, the correct answer is next week. I have a training course in Madrid. Next, Makinist, Sıla, Dilek, and Azime. Yes, 4 of the students, 4 of them are correct. Great. And 15. Yes, electricity prices are going up. Blah, blah, blah. Electricity prices are going up. October. Okay, 15. And here for number 15, yani 15. cümle için 1, 2, 3 tane preposition kullanabiliriz. Farklı. Hangi birileri olduğunu söyleyeceğim. After getting your answers. In October yazanlar var. On October, at the moment yazanlar var. In October cevabı doğru. Yani ayların karşısında dediğimiz gibi in olabilir. In oluyor. Olabilir derken yani in kullanmamız gerekiyor. Electricity prices are going up in October. Yani Ekim ayında electricity ücretleri artacak. Next de kullanabiliriz. Next October artacak veya this October'da olabilir. Yani bu October artacak anlamına geliyor. This kullanabiliriz. In kullanabiliriz ve next kullanabiliriz. Number 16. Number 16. I am busy right now. I will be with you. I am busy right now. Şu anda meşgulüm diyor ama seninle ne zaman olacağım? Burada hangi preposition'lar vardı? This, last, next, every, on, in, at. Okay, burada arkadaşlar bir şey de söyleyeceğim. Bir şey de paylaşmak istiyorum sizinle. Bir tane article, bir tane preposition like in. Yes. In doğru cevap. Yani in after anlamına geliyor. Zamanla kullanırsak in a minute. Yani bir dakika sonra seninle olacağım. I am busy right now. Şu anda meşgulüm. I will be with you in a minute. In is a correct answer. In doğru cevap. Number 17. Number 17. Peter is a teacher. Peter bir öğretmendir, but he doesn't have a job. Blah blah blah.
The moment. 17. Yani bu kolay bir sorulardan, yani cümlelerden biri oldu. Ne yazabiliriz? Hangi preposition kullanabiliriz? Peter is a teacher but he doesn't have a job. Blah 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 the moment. Which one? Okay, I'm waiting for your comments. Which one we can use? Which one we can use? Waiting for your answers. Peter is a teacher but he doesn't have a job. Sorry, they say at 17. Salah, Elif, machinist. Yes, they are correct. At the moment. Yani şu anda dersek, şimdi dersek at the moment kullanırız. Next the moment olamaz Mr. İsmail. In the moment olamaz Duru. Merve answered 18. Merve, you are really active today. Yes. Kimler at yazmışsa hepsi doğru. Congratulations. Tebrikler. 18. I left home, blah blah blah, 5 o'clock, blah 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 the morning. So, bir tane günün parçasıyla ilgili, bir tane de precise time, dakik bir zaman var. Let's wait for your answers. 18, they say at and in. At and at in, they say, okay, we will see. Let me wait for other answers. Okay, I left home. I left home at, yes, I left home at 5 o'clock. Evi saat 5'te terk ettim. Ne zaman? Sabah. Yani in the morning. Yes, at and in. That's great. Everybody said at and in. Yes, thank you. Thank you so much for your fantastic answers. And number 19, they always go out for dinner, their wedding anniversary. Onlar her zaman dinner akşam yemeği. Akşam yemeği için dışarıya gidiyorlar. Ne için? Kendi düğün anniversary. Onu bilmedim. Anniversary'ni kutlamak için. They always go out for dinner. Okay, waiting for your answers. Size göstereyim hangi preposition'ı kullanmamız gerekiyor. At kullanabiliriz, in kullanabiliriz, on kullanabiliriz, every, next, last and this. Hangisi olacak? They always, her zaman olursa last olamaz. Last geçmiş, eski zamanla kullanılıyor. They always go out for dinner. Dinner. At, in, on olmayacak. Olacak mı? Bilmiyorum. Olacak mı, olmayacak mı? Sorayım size. Let me ask you. Can we use at, in, on? Or next, this, or last? Which one can we use? Mr. Ismail says at, Merve says on, at. Okay. Alright. Their wedding anniversary. Bir at olabilir. Yes, at doğru cevap. At 19 on. Ama wedding day olursa, anniversary day olursa, yani gün olursa burada on kullanabiliriz. Tarih anlamında, gün anlamında. Ama dakik bir zaman their wedding anniversary olursa at olması lazım. Mesela at Christmas dedik, tamam mı? On Christmas day diyoruz. On their wedding or their wedding anniversary day olursa veya olmazsa at kullanmamız gerekiyor. At their wedding anniversary. And last one, the people who or this their dinner. This almost. This is wrong. Number 12, I can't come. Blah blah blah. I have a doctor's appointment. Number 20. 20. I can't come. Blah blah blah. Next yazanlar var. This yazanlar var. I can't come. Evening. This evening or next evening. I have a doctor's appointment. In evening. In olursa Duru.
In the olması lazım. Azime and durum. In the. In the evening, okay? Ama the olmadığı için in kullanmamamız gerekiyor. Farklı bir şey kullanmamız gerekiyor. Ne kullanacağız? I don't know. I am waiting for your answers. I can't come. Let me check. Let me check your answers. Which one? I can't come. We can use with evening. This and next olabilir. Next evening, haftaya akşama geleme veya this evening olabilir. Yani her ikisi olabilir. This daha doğru. Okay? I can't come this evening. I have a doctor's appointment. Doktor randevum var. Bu akşam gelemem. This evening is much correct. Yes. On olamaz. On the evening dur olamaz. Duru hepsini yazmış. Öncesinde in yazdı, on yazdı, sonra da this. This evening is a correct answer. Duru. Thank you. Every evening, her akşam olamaz çünkü doktor randevusu bir günde oluyor. Her akşam olursa biraz mantıklı olmaz. Yani I have a doctor's appointment. I can't come this evening. Mr. Ismail. And look at here, 21. There was a long queue of people at the bus stop. 21. 21. What should we write for 21 here? 21. There was a long queue. Sıra demek. Yani bir uzun kuyruk. İnsanların sırası, kuyruğu vardır. Nereden? At the bus stop. Yes. Otobüs durağında. At the bus stop, there was a long queue of people. In olmaz. At the bus stop, we should use at. Okay? Otobüs durağı at. The ducklings were walking blah 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 behind their mother. A line. Number 22. Line. Line sıra demek. Sıranın içinde oluyor. Sıranın içinde olursa ne olacak? 22. 22 on a line. Sıranın üzerinde mi diyor? Üzerinde olamaz. Line. We will see. Let me wait for your comments. Which one we can use, in or on? Okay. I'm waiting for your answers. All right. Okay. Sıra anlamında olursa in a line olması gerekiyor arkadaşlar. Yes. Bazılarınız on yazmış. That's why I told you in. In doğru cevap. In doğru cevap. Yani sıra anlamında in olacak. In a line. In a line behind their mother. Hatta bekleme olursaydı on the line olardı. Yani hatta birisi arıyor, on the line. Someone is on the line. Yani birisi hattadır veya in a line birisi sıradadır. Okay. 23. Most countries drive on the right or at the right or in the right. Which one? 23. Okay, guys, please be active as much as possible. Okay, we will do just 3 or 4 of them. Most countries drive what? Which one we will use? Most countries drive. Yes, 23. They say on the right. Yes, 23 is the correct. On the right, but there are some exceptions. Yes, on the right. 24. Is there anything interesting? Blah blah blah. Newspaper today. Is there any interesting? Blah blah blah. The newspaper today. Okay, now number 24. 24. Which one? Which one we should use? Is there anything interesting? In. Yes, in is the correct answer. In the newspaper today. Great, thank you. 25. Is there anything interesting? The television today. Yes. 24. We answered like the answer was in. 25. 25.
25 on. Yes, 25 is on the television today. Yes, 25 on the television today. Number 26. When I am a passenger in a car, I prefer to travel. Okay. I prefer to travel the front yazmışlar. Front. So, which one should we use? Front. Okay, the front. I'm waiting for your comments. For 26, a little bit difficult than the other ones. Yes, on is the correct answer. 26, I prefer to travel on the front. Yani önde. Okay, on, not at. On is a correct answer for 26. On the front. Paris is blah blah blah. The river Seine. Okay. Paris is blah 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 river Seine. River. 27. Paris. İçinde mi olabilir? Yanında olabilir? Veya üzerinde olabilir. Hangisi olacak? Yanında olabilir. Üzerinde olursa on. By olabilir. Yes. Or at olabilir. Yes. We can use at or by. Burada by olmadığı için at kullanıyoruz. At the river Seine. Yes. 28. I live in a very small village. You probably won't find it. Okay. Your map. 28. Last three sentences, 28, 29, and 30, and then we will finish. I live in a very small village. You probably won't find it on your map. Yes, 28 is on your map. On is a correct answer. Great. And 29, I don't like towns. I much prefer to live. 29. 28 was on. Okay, 29. 29, I don't like towns. I much prefer to live in the country. Sıla, thank you. Thanks so much, Elif. Sıla, your answers are correct. In the country. Yes. Yes, also Mehmet answered correctly. And Dilek also. Yes, in the country is a correct answer. Dilek and machinist. 29 we answered, and the last one, 30. My office is blah blah blah. The 10th floor, it is blah 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 as you come out of the lift. My office. 30. Last sentence of today's lesson. Okay, I'm waiting for your answers. They say in. Okay, let me check. My office. You can't see. All right. My office is on. Yes, on the 10th floor. My office is on the 10th floor. It is on the left as you come out of the lift. On. In the 10th floor olmaz. Yani 10. katta 10 olması gerekiyor. My office is on the 10th floor. It is on the left as you come out of the lift. Yes, the correct answer, doğru cevap. Her ikisinde on kullanacağız. Doğru cevap on. Great. Okay guys, I'm gonna say big thanks to you. Herkese büyük teşekkürler. Teşekkür ederim. Thank you so much for watching us, and I hope you learned something from us. Okay. Don't forget to follow us from Instagram, YouTube channel, Facebook, and Twitter. And you can get our weekly updates from our Instagram accounts, Justenglish TR, if you go and you can follow us. Don't forget to subscribe our YouTube channel, Justenglish YouTube channel, and you can watch the videos. If you are not available at the moment, you can watch them later. Okay, thank you. For 31, they asked me the answer. I am going to be late tonight. I will meet you at the cinema. At the cinema. Yani sinemanın yanında film başlamadan önce seninle buluşacağım. At the cinema. Konum olduğu için at. Mr. Mehmet. Thank you.
Thank you again. Thank you so much for everything. Thank you so much for your comments you wrote, and thank you so much for your questions you asked me. And I hope you learned something from us. Okay. Thank you guys. Take care. Have a good day. See you later.